Selamlar. Yağmurlu bir Bodrum gününden herkese sevgiler. Birkaç arkadaş soru olarak yazmıştı. O konuyu da işleyebilir misin diye. Özellikle araçların batarya maliyetleri ve batarya ömürleriyle ilgili. Yaklaşık bir 4-5 gündür bu konuyu biraz araştırdım, inceledim. Onlarla ilgili aslında çok fazla hem yazı çıktı hem de videolar var. Benimki bir tarz derleme gibi bir şey olacak. Bir özet bilgi gibi düşünün. Bu konuda özellikle Türkiye'de yapılmış birkaç tane paylaşım var. Dolu bataryanın biliyorsunuz verdiği haberler var aynı zamanda. Ama kullanıcı deneyimi olarak paylaşıma bakıldığında Engin Hoca'nın paylaşımını görüyoruz. Onu da açıklama kısmına koyacağım. 90.000 kilometresine gelmiş olan Model Y performans aracının batarya kapasitesinin durumunu aktaran bir videosu vardı. Ve aynı zamanda da kısa bir analiz videosu var. Batarya değişim maliyetleriyle ilgili. Hem Tesla maliyetleri ve onun üzerinden de TOG'daki batarya değişim maliyetlerinin ne kadar olabileceğine ilişkin bir paylaşımdı. Engin Hoca'nın özellikle analizlerini ben çok beğeniyorum. Açık kaynaklara nasıl ulaşabileceğimizi, bunun çok zor olmadığını bizlere çok net bir şey ve basit bir şekilde öğretiyor aslında. Bir kaynağa ve veriye dayanan paylaşımları ben çok seviyorum. Geçen haftalarda okumuşsunuzdur. Birçok teknoloji kanalında yer aldı. Batarya ömürleriyle ilgili bir araştırmadan bahsedildi. Bununla ilgili de biraz manipülatif, clickbait bir başlık atılmıştı bazı teknoloji sitelerinde. İşte Türkiye'de ortalama bir kullanıcının yılda 20.000 kilometre yaptığı ve bu araştırmaya göre bakıldığında 15 yıl sonra elektrikli araç bataryasının %13 oranında kapasitesinin azalmış olacağı gibi bir başlık atmıştı çoğu internet sitesi. Halbuki böyle bir şey yok tabii ki. Batarya yaşlanması sadece kilometreye bağlı bir şey değil. Aynı zamanda yıla bağlı olarak da, yani hiç kilometre yapmasanız da yıla bağlı olarak da batarya yaşlanması gerçekleşiyor. Çok güzel yağıyor. Ben Orduluyum ve araya giriyorum. Hem sohbet etmiş olalım. İşte Ağustos başında fındık toplamaya giderdik köye. Fındık topladığımız zamanlarda böyle yağmur yağdığında tabii evin çatısı da genellikle teneke tarzında çatılar falan olduğu için böyle o kadar güzel yağmurun sesi gelirdi ki o yağmurda uyumak, o gün de zaten fındık toplamaya da gitmezdik. O yağmurda uyumak o kadar güzeldi ki, o kadar nefisti ki böyle. Ama bu yağmurdan sonra da gidip fındık toplamak o kadar gıcık bir şeydi ki. Fındık dallarını çekerken elinize salyangozlar falan geliyordu. İşte dallardan yağmur damlaları geliyordu. O çok gıcık oluyordu. Ama yağmuru çok severim. Özellikle hava soğuksa, evde güzel sıcaksa, bir de böyle güzel yatakta da uzanmışsanız o harika oluyor yağmur. Yağmurda kahve keyfi, çay keyfi de çok güzel oluyor. Neyse, konumuza devam edelim. Bu araştırmaya bir bakalım. Avusturya menşeili iki tane firma var. Ablio ve P3 diye. Bu iki firmanın işbirliğiyle yapılmış olan bir çalışma. Ablio 60.000'den fazla elektrikli araba bataryasını test etmiş. Bu veride de 7.000'den fazla araç verisi kullanılmış. Kendi bünyelerinde de 50 tane yaklaşık elektrikli araç varmış. Bütün bu topladıkları veriler üzerinden bir analiz yapmışlar. Aslında bakıldığında Tesla verileri dışında şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı araştırmalardan bir tanesi bu. Çok fazla çünkü araç verisini kapsıyor. Şöyle düşünün, yani biz mesela diyelim ki ABRP uygulaması var. Onu kullanıyoruz. Onu kullandığımızda aslında eğer araç ABRP uygulamasına bağlı olursa, OBD veya araç vasıtasıyla bağlandığında o ABRP o verileri çekerek örneğin 110 km hızda ortalama yaklaşık bir veri elde ediyor ve onu oraya yansıtıyor. Dolayısıyla bir sene önce aynı araç için gördüğünüz ortalama veri bakıyorsunuz bir sene sonra değişmiş olabiliyor. Ne kadar çok araç verisi toparlarsa o kadar çok onu yansıtmış oluyor oraya. İşte Tesla için 3. parti uygulaması olan Tesiye'de de bunu görüyoruz. Tesiye'de de benzer bir durum var. O da çok fazla sayıda araç verisini topluyor çünkü. Ama en büyük tabii ki araç verisini toplayan Tesla kendi araçlarından topluyor. Bu Avusturya firmalarının yaptığı araştırmaya göre ilk 30.000 kilometrede bataryalar hızlı bir şekilde kapasite kaybına uğruyor ve 30.000 kilometre sonucunda araç bataryaları yaklaşık %5 oranında batarya kaybına uğramış oluyor. Sonra 100.000 kilometreye gelindiğinde ise ortalama olarak batarya kaybı %10 düzeyinde oluyor. Yani ilk 30.000 kilometrede
%5 kapasite kaybı oluyor. Sonra 70.000 kilometre sonra %5 daha batarya kapasitesinden kayıp oluyor. Ki burada hatırlayalım, Engin Hoca'nın 90.000 kilometre sonrasındaki batarya kapasite kaybına bakarsanız benzer verilere sahip. Engin Hoca'nınki de %8 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Sonra 200.000 ile 300.000 kilometre arasına gelindiğinde ise %87 kapasitesini koruyor batarya. Yani %13'lük bir kayıp söz konusu oluyor ortalama olarak. Yani bakıldığında ilk 30.000 kilometrede %5'lik bir batarya kaybı, sonra 70.000 kilometrede, 30.000'den sonraki 70.000 kilometrede bir %5'lik batarya kaybı söz konusu oluyor. Sonra 100.000 kilometrede ise %3'lük bir batarya kaybı söz konusu oluyor. İşte buna dayanarak da Türkiye'deki kullanıcılar 300.000 kilometreyi 15 yılda yapar, 15 yıl sonra %13'lük bir batarya kapasitesi kaybı olur gibi haberler yapılmıştı. Halbuki bu 300.000 kilometreyi 5 yılda yaparsanız veya 8 yılda yaparsanız, örnek veriyorum, evet %13'lük bir batarya kaybı söz konusu olabilir. Ama bunu eğer 15 yılda yaparsanız 300.000 kilometreyi, muhtemelen yıla bağlı bir batarya kapasitesi kaybı da söz konusu olacağı için bu %13 değil de %20 olabilir, %25 olabilir. Hatta yaşadığınız yere göre çok sıcak iklimlerde yaşıyorsanız sıcaklar genelde bataryayı olumsuz etkilediği için batarya yaşlanmasını, özellikle 35-40 derecenin üstündeki sıcaklıklar veya çok güneşli alanlarda sürekli araç kalıyordur işte yazın. O tür zamanlarda tabii ki belki de bu batarya kapasitesi kaybı %30 da olabilir. Yani aynı zamanda bu sürekli DC şarj yapıyorsunuzdur. Yani biraz diğer etkenler de burada önemli. Ama siz optimum bir şekilde yaklaşırsanız bataryaya ve araca, batarya size en maksimum kapasiteyi sunmuş oluyor. Bunu görebilmiş oluyoruz. Yani içten yanmalı yanlısı kişilerin abarttığı gibi işte bataryalar çöp olacak, şöyle olacak, böyle olacak, öyle bir durum söz konusu değil. Özetle bu veriye göre baktığımızda batarya yaşlanması sadece kilometreye değil, bataryanın saklanma ve kullanım koşullarına da bağlı olarak 15 yıl 300.000 kilometrede %13'e kadar ancak batarya kapasitesi kaybı gerçekleşmiş oluyor. Peki bu batarya kapasitesi ve batarya kapasitesindeki kayıp nasıl ölçülüyor? Battery University internet sitesinde bununla ilgili çeşitli yöntemler var. Öncelikle bazı araçlarda bunu görebiliyorsunuz zaten. İşte Tesla'nın servis menüsünde olduğu gibi. O dediğim gibi Engin Hoca'nın videosunda onu görebilirsiniz. Veya OBD cihazı veya aracın sistemini tanımlayıcı cihazlar takılarak bunlar yapılabiliyor. Basit ölçüm yöntemleri de var tabii ki. Yani bunları bizler kullanıcılar yapıyoruz. İşte videolarda da gösteriyoruz. İşte aracınızı diyelim ki 100'e kadar şarj ediyorsunuz. Yola çıkıyorsunuz. Yaklaşık 0'a kadar indiğinizi düşünün. Orada ne kadar kaç kilowatt harcadığınızı görüyorsunuz. Aradan bir yıl geçtikten sonra diyelim ki 30.000 kilometre geçti. Tekrar aynı şeyi yapıyorsunuz ve farkı görerek yaklaşık bir değer, kesin bir değer olmasa da yaklaşık bir değeri elde etmiş oluyorsunuz. Ben biraz başka sitelere de baktım. Biraz onları da okudum. Örneğin EVKXNet sitesine bakalım. Bu daha çok Tesla verilerini kullanmış. Bu EVKXNet sitesi verilerine baktığımızda yaklaşık 3000 döngüye kadar aracın kullanılabilmesi, bataryanın kullanılabilmesi söz konusu. 3000 döngü de zaten yaklaşık 1 milyon kilometreye yakın yapıyor neredeyse. Yani 300 kilometre üzerinden hesapladığımızda. Yine Tesla'nın raporuna bakmak istiyorum. Tesla'nın rapor ve verilerine göre yaklaşık 320.000 kilometre, yani 200.000 mil mesafe kaybetmiş olan Tesla araçlarının pilleri ortalama olarak %12 batarya kapasitesi kaybına uğramış. Yani az önceki yapılan araştırmaya da yakın veriler bunlar zaten. Ama size bir güzel şey daha söyleyeyim. Aslında bu veriler elektrikli araçların bugünkü batarya teknolojisinden biraz daha geri teknolojilerde üretilmiş olan bataryalara ilişkin veriler. Dolayısıyla bugünkü bataryalar bir miktar daha iyi sonuçlar elde edecektir diye öngörülüyor. Bu açıdan baktığımızda Geotep firması bir rapor yayınlamış. O raporun makalesine baktığımda 1,5 milyon günlük veriyi takip ederek yaklaşık 5.000 tane elektrikli aracın verisini takip ederek bir veri elde etmiş ve bu verilere göre pil sağlığı anlamında son 5 yılda batarya sağlığında 5'te 1 oranında, %20 oranında daha çok iyileştirmelerin olduğunu görmüşler. Hatta yine bu makaleyle ilgili başlıkta bir clickbait başlık kullanılmış. İşte elektrikli araç bataryalarının 20 yıl kullanılabileceği belirtilmiş. Bir de gerçek hayattan verilere bakalım. Benim bu paylaşımda kullandığım bütün verileri ve kaynakları açıklama kısmına koyacağım. Ekrana da koymaya çalışacağım bazı fotoğrafları ve özet bilgileri. Bir gerçek kullanıcı verisine baktığımızda
da 2015 model 116.000 kilometredeki Tesla Model S 70D aracı. Verilerine baktığında brüt batarya kapasitesi kaybı %10, net batarya kapasite kaybı ise %5,5 civarında. Peki bu neden brütte %10, neden nette %5,5? Benim kendi yorumum bu, kişisel yorumum. Orada bir yorum yapılmamış videoda. Genellikle birçok bataryada buffer, tampon bölge bulunuyor. Bu tampon bölgeden, yani bu brüt kapasiteden bir miktar kayıp olabiliyor. Bazı durumlarda bu tampon bölgedeki kayıp daha fazla olduğu için ya da tampon bölgeden daha fazla kayıp olduğu için net kullanım kapasite kaybı o kadar fazla olmamış oluyor brüt kapasiteye göre. Yine Recurrent'ta yer alan bir makaleye bakalım. Bu makalede baktığımızda 10.000'den fazla kullanıcının 14 yıldır elektrikli araçlarının yollarda olduğu ve bu araçların yaklaşık %2,5'unun batarya değişiminin yapıldığı belirtilmiş. Yani baktığımızda bu daha eski teknolojiyle üretilmiş olan, bataryalara sahip olan elektrikli araçlarda bile 14 yıllık süreç içinde %2,5'luk bir batarya değişimi gerçekten muazzam bir değer. Şimdi de biraz batarya maliyetlerine bakalım. Bu batarya maliyetleriyle ilgili çok farklı analizler, çok farklı makaleler var gördüğüm kadarıyla. Bunlardan yaklaşık bir değer oluşturmak gerekirse sürekli batarya maliyetlerinin düştüğünü bütün araştırma, makale ve analizler ortaya koyuyor. Türkiye açısından baktığımızda elimizde maalesef yeterli veri yok. İşte Engin Hoca'nın da videosunda bahsettiği gibi bir tane örnek durum var sanırım. Birkaç tane batarya değişimi var ama ücretli batarya değişimi değil. Çünkü hepsi zaten garanti kapsamında. Yalnız bir Türk kullanıcı, ondan örnek verebilirim. İsviçre'de yaşıyor Halide Hanım. Namı diğer Tesla Halide. Türkiye'nin bütün illerini kendi Tesla'sıyla dolaşmıştı. Videoları da var. O hanımefendinin, Halide hanımefendinin yaşadığı bir örneğe bakabiliriz. Yaklaşık 6 yıllık Model S aracı 300.000 kilometreyi geçtikten sonra arızalanıyor. 100 kWh bir bataryaya sahip. Bu Model S aracının bu 100 kWh'lik bataryasının değişimi için Tesla'ya gittiğinde Tesla 20.000 İsviçre frangı bedel istiyor. Halide Hanım İsviçre'deki Tesla Model S kendi aracının fiyatını söylediğinde 100.000 İsviçre frangı olduğunu söylüyor. Yani aracın 5'te 1'i kadar bir maliyet söz konusu batarya değişimi için. Yalnız Halide Hanım Tesla'ya değiştirmemiş bunu. Dışarıda değiştirmeye karar vermiş. 6.000 İsviçre frangına dışarıda değiştirmiş bataryasını. Bir süre sonra araç bataryası yine arıza vermiş ve yaklaşık 2-3 bin İsviçre frangı daha fazla maliyet harcamış. Toplamda yaklaşık 8-9 bin İsviçre frangına mal olmuş aracının bataryasını değiştirmek. Zaten Engin Hoca'nın videosuna baktığımızda da 3'te 1 oranında Türkiye'de öngörmüştü batarya değişim maliyetini. Elektrikli araçtaki pil değişim maliyetiyle ilgili gerçek hayattan bir tane daha örnek vermek istiyorum. O da kendisi paylaşmış zaten sosyal medyada. Çin'de üretilmiş olan bir Tesla Model 3 arkadan itişli aracı 60 kWh'lik LFP batarya ve $17.000 değişim yapılmış. Ve bu $17.000 yaklaşık $17.000 altında olan faturasını sosyal medyada da paylaşmış zaten. Şimdi batarya maliyetlerinin yıllara göre nasıl değiştiğini ve gelecekte nasıl olabileceğini öngören makalelere, yazılara ve araştırmalara bir bakalım. 2023 Kasım'ında Bloomberg'te bir haber var. Bu haberden okuduğum kadarıyla lityum iyon pil paketlerinin temel maliyetlerinin tüm zamanların en düşük seviyesi olan $139 düştüğü belirtilmiş. Yine aynı haberde ortalama olarak LFP batarya hücrelerinin 2023'te NMC batarya hücrelerinden %32 daha ucuz olduğu ve $100 altına gerilediği belirtilmiş. Bu araştırma analizine göre 2025 yılında kilowatt saat başına batarya değişiminin $113, 2030 yılında ise $80 düşeceği öngörülmüş. Aslında gelecek açısından bakıldığında hem batarya teknolojilerinin geliştirilmesinin daha ileri düzeye çıkacağı ve batarya maliyetlerinin daha düşük fiyatlara ineceği öngörülebilir bir şey. Bunu özellikle Kettle, BYD gibi batarya üreticilerinin hem araştırmalarından hem de fiyatlarından görebiliyoruz. Hatta Recurrent tarafından yayınlanan bir raporda 2030 yılında Tesla Model Y bataryasının değişim maliyetinin $4.000 kadar düşeceği öngörülmüş. Ki biliyoruz Türkiye'de bir batarya fabrikasının kurulması söz konusu. Bu batarya fabrikasının kurulması durumunda batarya maliyetlerinin Türkiye'de de düşeceği tahmin edilmekte. Hatta yine bu analiz ve araştırma raporlarında şöyle bir öngörü var. LFP bataryası ile ilgili özellikle kilowatt saat maliyetinin $56 kadar düşeceği öngörülüyor. Tabii bu ülkeye ve marka
markalara göre farklılık arz ediyor. Birçok okuduğum yazıda şu andaki değişimden bahsediyorum. Bazı markalarda örneğin Kia'dan örnek verilmiş. Aracın fiyatından daha fazla fiyat istenmiş batarya değişim ücreti olarak. Dolayısıyla şu anda baktığımızda bir karmaşıklık söz konusu. Firmadan firmaya, ülkeden ülkeye değişiyor bu ücret. Ancak genel bir konsensüs var. O konsensüse göre aracın batarya değişim ücretinin aracın fiyatının %15'ine kadar düşeceği öngörülüyor. Şu an için baktığımızda Türkiye'de 1/3 civarında, dünyada da 5'te 1 civarında diyebiliriz. Aslında özet olarak burada bu analiz, rapor ve makalelerden okuduğum kadarıyla şunu söyleyebilirim. Elektrikli araç kullanıcılarının batarya değişim maliyetleri ve batarya eskimeleriyle ilgili endişe etmesine gerek yok. Araçlarını kullansınlar ve keyfine baksınlar. Hatta işte önceki videolarımızda da anlatıyoruz ne kadar sağlıklı, batarya sağlığının ve aracın daha sağlıklı olması için ne gibi davranışlar sergilemek gerektiği, nasıl kullanmak gerektiği ile ilgili. Elbette ki bunlara dikkat edebiliriz. Ama çok endişe etmeye gerek yok. Aracını sürekli DC'de şarj eden, hatta aracını sürekli %100 şarj edenlerde bile baktığımızda 8 yıl, 10 yıla kadar neredeyse araç batarya kapasitesinin %80'lere, %70'lere kadar korunabildiğini görüyoruz. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur, elektrikli araçlarda kullanılan motorlar ise milyonlarca kilometre gidebilmekte. O nedenle içten yanmalı araçlara göre hem bakım maliyeti anlamında hem de aracın sürekliliği anlamında çok büyük avantajlar söz konusu. Bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler, selamlar. Tekrar görüşmek üzere.